Bir önceki Cadılar Bayramı videosunda hepiniz bu oyunda gerçekten çok güzel keyif aldınız. Peki bu bitti mi? Hayır, hala kazanmaya devam edebiliyorsunuz ve de hiçbir yatırım yapmadan. Gelin bunun detaylarını hep beraber göz atalım. Videoya geçmeden önce bizden 100'er TL kazanan iki takipçimizi aşağıda açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Kazandığınız yoruma Twitter kullanıcı adreslerinizi yazıp bize Twitter'dan DM atarsanız biz de ödüllerinizi gönderebiliriz. Siz de eğer bir sonraki videolarda bu airdrop'tan faydalanmak istiyorsanız bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün size o çok merak ettiğiniz, gerçekten detaylı rehberini bizden sürekli istediğiniz Evi oyunundan bahsedeceğim. Ama biliyorsunuz bununla başta konuşurken ne demiştik? Bir NFT'ye sahip olmalısınız burada kazanırken. Ama yaptıkları güncelleme ile bir önceki oyunlarda yine benzer bir sistemi kullanmışlar. Sadece bu manuel bir şekilde ilerliyor. Nasıl? Siz NFT'si olan insanlardan kar marjını bölüşerek bir scholarship mantığı yaratıyorsunuz ve onların NFT'sini ücretsiz bir şekilde kiralayabiliyorsunuz. Bu sayede bu otomatik sistemde daha doğrusu kazancın %60'ı size geliyor, %40'ı da ona gidiyor. Ha bu mantıklı mı? %100'ünü almak daha iyi mi? Tabii ki daha iyi ama NFT'ler gerçekten pahalı. Minimum 3 civarı Solana'dan bahsediyor şu anda NFT'ler. O yüzden biz şu anda tamamıyla bedava bir şekilde kazanmak varken neden ekstra para yatıralım buraya? Bundan bahsediyorum. Gelin şimdi bu sistemin detaylarına birazcık geçelim. Bu videonun her aşaması gerçekten çok önemli. O yüzden kesinlikle ileriye sarmadan tane tane izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi öncelikle oyundan başlayalım. Oyuna ilk girdiniz, bakın ev.io. Geldik burada ayarlar. Ayarlarda birkaç tane önemli şey göstereceğim size. Öncelikle buradan hassasiyetinizi vesaire ayarlayabiliyorsunuz zaten. Ayrıca oyunda bir ışınlanma yeteneği var. Bunun için one click teleportu açmak burada sizin tuşa bastığınız gibi ışınlanmanızı sağlıyor. Bu da oyunda size çok daha hızlı hareket etme olanağı sunuyor. Aynı zamanda şu High Precision Mouse Input da sizin mouse'unuzun ani hareketlerini algılamasını ve bir anda sağa sola dönmenizi sağlıyor sensitivity'nizi oranla. O yüzden bunun da açık durması önemli. Ardından pinginizin ve FPS'inizin açık olması önemli çünkü sürekli ani bir drop vesaire yaşadığınızda burada sıkıntı yaşamamak için. Aşağıda grafik tarafına girdiğinizde şu anda ben çözünürlüğü otomatikte kullanıyorum ama birazcık daha bilgisayarınız eski ise ve performans sorunları yaşıyorsanız buradaki oto çözünürlüğü kapatıp bunu birazcık daha düşürüp oyun kalitenizden, daha doğrusu görüntünüzden ödün vererek performansınızı yükseltebilirsiniz bu durumda da. Ben yine bunu full'de kullanmaya devam edeceğim. Ardından yine bu aşağıdaki her şeyi kapatıyorum. Bu da yine aynı şekilde oyundaki performansınızın daha fazla artmasını, bazı gereksiz animasyonları engelliyor sizin için. Aşağıda farklı ihtiyacımız olan bir şey yok. İkinci diğer kısım, bakın buradaki kısa yolları ayarla diye bir tuş var. Bu gerçekten önemli. Çünkü ellerinizin burada rahat olması lazım. Sadece silahla bu oyun değil, aynı zamanda yeteneklerinizi de kullanabiliyorsunuz. Bakın eğilme tuşu ben X'te kullanıyorum. Bu önemli çünkü aynı zamanda kayma hareketinizi de sizin sağlıyor. Bu koşarken eğilmeye başladığınızda karakteriniz kayarak gidiyor. Ve burada rakiplerinize karşı bir üstünlük sağlamanızı sağlıyor aslında. Aynı zamanda silahlarınız normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuşlarında. Siz bunu daha rahat kullanmak için farklı tuşlara da bunu atayabilirsiniz. Belki hiç kullanmadığınız silahlar vardır. Onları 7-8'e atıp daha çok kullandığınız silahları 1-2'ye atayabilirsiniz. Ardından teleport buradaki en önemli şeylerden biri. Bir karşıdaki adamla savaşırken arkasına ışınlanmak size çok fazla avantaj sağlıyor. Eğer sizin mouse kabiliyetiniz onunkinden iyi ise size daha dönemeden karşı tarafı alt etmeyi başarabiliyorsunuz. Bir diğer şey E tuşu, bakın Impulse Grenade. Bu da sizin uçmanızı yarayan şey. Arkanıza bırakıp sizi ani bir şekilde ileriye gönderebiliyor bu skill'de. Bu da çok önemli, çok dikkatli kullanılması gereken bir yetenek. O yüzden bunu da size rahat gelen bir tuşa atayabilirsiniz. Ardından Mine tuşu burada, yine Mine skill'i, mayın tuşu burada çok önemli. Mayını istediğiniz yere bırakabilmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar bunu görmediğinde gerçekten çok güzel, hiç beklemediğiniz skill'ler alabiliyorsunuz buradan. Bir diğer benim en çok kullandığım şey, bakın Stick Grenade, yapışan bomba. Bazı durumlar oluyor, adamı yenemeyeceğiniz, gerçekten canınızın çok az olduğu durumlar oluyor. Bunu da bir intihar bombacısı olarak kullanıyoruz burada da. Tam bir anda bu yapışkan bombayı adamın üstüne bırakırsanız belki siz de ölürsünüz ama giderken yanınızda bir kişiyi daha almış olursunuz sizinle. Şimdi burayı da kapatalım. Bir ikinci kısım, buradaki kazanma mekaniğine bakalım. Kazanma mekaniği bu oyunda nasıl işliyor? Bunu size Discord'larından bir örnekle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde
bir denklem paylaşmışlar bizimle. Bu kazanma oranları nasıl sağlanıyor? Öncelikle biz bu oyundan e-token kazanıyoruz. E-token gerçekten blockchain'de olan bir token değil aslında. Off-chain bir token. Biz bunu Solana'ya çeviriyoruz. Bu da güzel artılardan biri çünkü dumplanamayacak bir coin. Biliyorsunuz oyunların en büyük sıkıntısı enflasyona yenik düşmesi her zaman. Ama bu taraftaki artı ne? Bize Solana kazandırdığı için bu coin'in düşme olasılığı yok. Yani Solana'yı bir oyun bu kadar küçük bir oyun şu anda dumplayamaz maalesef. O yüzden bu da bizim için güzel bir artı. Aynı zamanda Solana'nın zaten son günlerdeki yükselişini de gördünüz. Kazanç oranları o yüzden birazcık daha artmış bile oldu Solana yükselişiyle. İkinci bizim buradaki denklemimizdeki değişken karakter NFT'si. Toplam 3 farklı NFT var. Karakter, silah ve kılıç. Karakter NFT'sinde normal common NFT'lerin herhangi bir çarpanı yok. Sadece kazanmanızı sağlıyor. Çarpı 1x veriyor o yüzden size. Eğer Rare tarzında nadirliğinde bir NFT'niz varsa 1.05 yani %5 bir artış yaşıyorsunuz. Epic bir NFT'niz varsa %10 fazla kazanç sağlıyorsunuz. Legendary bir NFT'niz varsa %15'lik bir ekstra kazanç sağlıyorsunuz. Bunların her biri kılıçta ve silahta da geçerli ve bunların üçünü aynı anda kullanırsanız size ekstradan bunları toplayarak veriyorlar. Atıyorum benim karakter NFT'm Legendary %15 buradan aldım. Weapon'ım Legendary %15 buradan aldım. Sword'um Legendary %15 buradan aldım. Toplamda %45'lik ekstra bir kazanç elde edebiliyorum. Ardından bakın kendi Discord'larında bunun da linkini aşağıda bırakacağım size zaten. Burada bir earn rate yazıyor bakın members'ın hemen altında. Şu anda 5x. Bu oyunun kendisinin belirlediği bir oran. Şu anda 5 kat fazla kazandırıyor her oyun. Bu bazen 10x'lere kadar çıkabilirken bazen 2x'lere kadar düşürebiliyor. Bunu oyun içerisinden kontrol edebilirsiniz. Bir diğer kısım normal x diye belirtilen değişken buradaki. Herhangi bir şey olmazsa dümdüz bir adamı öldürdüğünüzde 1 ile çarpılıyor. Eğer adamı headshot'la öldürürseniz yani kafadan vuruşla öldürürseniz ekstra %10 kazanıyorsunuz. Veya bunun gibi bir sürü bonuslar var. Mesela bir örnek vermiş. Burada demiş ki monster kill yani arka arkaya birkaç tane adam öldürürseniz %30'a kadar max bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bunlar da şu anki kazancınıza ekleniyor. Ardından en son değişkense oyunu kazanıp kaybetmeniz. Eğer kazanırsanız kazandığınız oran direkt %50 ile çarpılıyor. Yani oyundan 100 tane e-token kazandıysanız size finalde 150 e-token veriyor. Bu da gerçekten çok önemli bir oran. Oyun o yüzden kazanmaya çalışın derim. Sadece kaybederek olmuyor. Yetenek gerektiren, yetenekle kazanılan bir oyun bu. Bu da bu sayede botları deaktif ediyor bu oyundan. Devam edelim şu tarafa. İkinci kısım yetenekler kısmına geleceğim burada. Bu oyunda gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm şeyler. Bakın burada farklı yetenekler var. Burası hareket kabiliyetinizle alakalı yetenekler. Toplam 3 tane puan veriyor size. Bunu sağ tuşla buradan alıp puanlarını sol tuşla verebiliyorsunuz bakın. Bu şekilde yerleştirdim. Hangilerine vereceğiniz size bağlı. Ben bu şekilde kullanıyorum. Teleportu ben çok fazla kullanmak istediğim için ve elim en çok ona alışkın. O yüzden 2 puanı burada teleporta verip arka arkaya 2 teleport kullanabiliyorum. Ve bu da bana bazen gerçekten ekstra bir avantaj sağlıyor. Siz bunun yerine bu sağ alttakinde kullanıp 2 kere zıplamayı da seçebilirsiniz burada. Kesinlikle sizin oyun tarzınıza bağlı bu. Ardından buraya verdiğim bir tane puanda hızlı koşmamın bana %36 daha az enerji harcayacağını gösteriyor. Bir tane daha arttırırsam %52 kazandıracakmış. Bir sonrakinde daha az büyük ihtimalle enerji harcayacak. Bu da güzel bir olanak. Bu taraf silahlarınızla alakalı. Eğer üsttekine puan verirseniz silahınızın şarjör değiştirme hızını arttırıyor. Daha hızlı şarjör değiştiriyorsunuz. Alttakini kullanırsanız da eğer silahlar arası geçiş yapıyorsanız bunun için size ekstra bir olanak sağlıyor. Daha hızlı olmasını sağlıyor. Yine kullanım aşamasına göre dediğim gibi. Ardından sağ taraftakiler bomba seçenekleriniz. Üst taraftakiler de flash bombası. Alt tarafta smoke bombası kullanıyorsunuz. Ben ikisini de kullanmıyorum ama bir tanesini seçmem gerekli olduğu için seçtim burada. Ardından bu sol kısımda yine bunlardan üçünü seçebileceğiniz özel yetenekler. Bu en baştaki zaten impulse bombası. Size o havaya atan bomba dediğim. Bunu kullanıyorum. Bakın burada zaten diğerine puan vermemişim flashback smoke bombasına. Bu yapışkan bomba. Yine size videonun başında bahsettiğim yine en fazla kullandıklarımdan. Ve bir diğeri de mayın. Bu üçü benim en fazla rahat olmamı, bu oyunu iyi oynamamı sağlayan şeylerden birkaçı. Ardından profil kısmına geleceğiz. Profil kısmında sizin iyilerinizi Solana'ya çevireceğiniz, cüzdanınızı bağlayacağınız,
Aynı zamanda da yeteneklerinizi seçeceğiniz yer. Burada farklı silahları görüyorsunuz bakın. Mesela şu an bunu birazdan göstereceğim size. Bu benim değil normalde. Az önce test etmek için bir kiraladım. Nasıl oluyor, ne kadar kolay olduğunu bir daha ben bir göreyim diye. Size de göstereceğim şimdi. Benim elimde olan skinler bakın. Burst Rifle'da bir tane Heartbear'ım var. Bu epik bir tane skin. Ardından şurada karakter skinlerim var yine kullandığım. Buradan gelip hangisiyle oynamak istediğinizi seçebiliyorsunuz burada. Bu çevirme kısmı da şu şekilde işliyor. Bakın burada Convert to Solana diye seçenek var. Buna bastığımızda benim şu anda 24.000 tane e-token'ım 0.35 Solana ediyormuş. Ha bu bir günde gelen bir şey değil bu arada. Ben uzun zamandır bunu böyle biriktiriyorum. Tabii bir aydır belki birikiyordur ama çok da oynayamıyorum zaten bu oyunu. Bu şekilde birikiyor. Buradan Convert'e bastığınızda direkt çevriliyor bunlar. Bazen birazcık bekleme süresi olabiliyor. Çünkü bu otomatik bir sistem değil, off-chain bir sistem olduğu için sizden buradan emrinizi alıyor. Ardından oyunun kendi bir cüzdanı var. O cüzdanın içerisindeki Solana'dan size burada gönderim yapıyor. Farklı bir sistem. Ya belki de oyunlarda ilk defa gördüğüm bir sistem benim şimdiye kadar. Ama güzel bir sistem. Dediğim gibi enflasyonu önlüyorlar. Bu da güzel bir artı bizim için. İkinci kısım silahlardan bahsetmiştim. Ana olarak kullanabileceğiniz bakın burada 4 tane silah var. Otomatik tüfek var, üçlü tüfek var, lazer tüfek var ve tekli tüfek. Yani direkt böyle hand cannon dediğimiz normal bir silah var. Bunu kullanış tarzınıza göre yine seçeceksiniz. Eğer oyunda, yani otomatik tüfek oyunda en fazla kullanılan şey. Ama ben burst'ü, üçlü tüfeği çok daha güçlü görüyorum. Ama iyi kullanabiliyorsanız gerçekten iyi. O yüzden burada güzel bir tercih yapabilirsiniz sizin oyun tarzınıza göre. Şimdi bu oyunda farklı klanlar var. Ve Eternity klan da bunlardan bir tanesi, yine büyük klanlardan. Adamlar kendilerine bir bot yapmışlar Discord'larına. Sen buraya kullanıcı adını ve istediğin silah türünü yazdığında sana otomatik olarak kiralama yapıyor bu sistem. Normalde elle yapılan kendi Discord kanallarında işte yazıyorsun. İşte silah kiralayacak var mı? Bu var. Tamam ben bunu alırım. Siz ne kadar veriyorsun? Şu kadar veriyorum vesaire gibi. Adamlar bunu direkt bırakmış. Buraya geliyorsunuz bu adamların Discord'una. Ops kapandı. Burada bakın bot comments diye bir sistem var. Buraya yazacağımız şeyler çok basit. Mesela ben buraya ne yazıyorum? /rent yazıyorum. Tamam mı? Boşluk bırakıp ne tarz ne istediğimi yazıyorum. Mesela ben buradan bir tane karakter isteyeyim. Sonra da buraya oyun içi kullanıcı adımı yazıyorum. Enter'a basıyorum. Komut gönderiliyor diyor. Bekleyelim. Şimdi bot burada ayarlamaları yapıyor. Boşta bir NFT bulmaya çalışıyor bana varsa. Bakın şimdi bana Rare Kilo diye bir NFT verdi. Bir tane de kılıç alayım buradan. Bir tane daha yapalım. /rent diyeyim. Ve 25 dakikalığına vermiş değil mi bana? Evet 25 dakikalığına vermiş bana. Bittiğinde tekrar gelip alabilirim buradan. Bu sürekli boşta kalmamasını sağlıyor bir NFT'nin sadece. Şimdi bir tane de sword alalım buradan. Kılıç alalım. Yine Exoko diyelim. Ve kılıcımızı da alalım. Bakalım oradan ne gelecek. Boşta hangi kılıç var şu anda? Evet, şimdi de bir tane de common kılıç verdi bana. Athlon Sword diye. Şimdi oyuna geri geçiyorum. Buradan profilime giriyorum. Evet, profilime girdim. Bakın, bana burada kiloyu vermiş. Kilodan %60 kazanç sağlıyorum burada. Hemen bunu seçiyorum. %40'ı da NFT sahibine gidiyor tabii ki. Burada kılıcımı da vermiş. Hemen kılıcımı da buradan seçiyorum. Bunu da kullanalım buradan. Tamam. Bakın aldım. Bu az önce aldığım AR skin'i bir de üstüne otomatik tüfek skin'i. Geldim oyuna. Ve oyun modları kısmında yine önemli bir yer söyleyeceğim size. Burada sonunda earn yazan yerlerden sadece para kazanabiliyorsunuz. Diğer oyun türleri bir para kazancı, e-token kazancı sağlamıyor. Buradan geçelim. Biz deathmatch'e girelim. Normal gerçek adamlarla oynayalım oyunu. Survival modu biliyorsunuz. Cadılar Bayramı ile aynı. Bot öldürerek kazanılan bir şey. Normalde bu yoktu. Ama insanlar bu tarzı çok sevdikleri için bunu da eklemişler oyuna. Hemen oynamak için tıklayalım. Bakın ilk şeyimiz burada. İkinci kılıcımız da burada. Kılıç da güzelmiş bu arada. Geldik. Şimdi buradan kazancımızı sağlayabiliyoruz. Gerçek adamları öldürürseniz daha fazla e-token veriyor. Botları öldürürseniz daha az veriyor. Bu da oyunun kendi içerisinde bir ayarlama stratejisi. Çünkü bazen insanlar veya işte yan hesap açıp guest hesabı açıyorlar bir tane. Onu öldürüp kazanan adamlar vardı bu şekilde. Bunun da azaltan bir şey bu. Mesela bir adam öldürdüm ve adam değil. Skinli bir adam değil. Oyundaki guestlerden birini öldürdüm. 5 verdi.
Bakayım botu öldürelim. Şimdi bir tane bottan kaç verecek. Mesela şunu öldürelim. Mesela bak ışınlandı kaçtı. Bomba attı bir de üstüne. Şu anda izin vermiyorlar. Videodayken buraya odaklanamıyorum galiba. Canlı yayınlarda bu iş sıkıntı olmuyor. Her gün canlı yayınlarda oynamaya çalışıyoruz bu oyunları da sizlerle. Ama burada videoya biraz daha odaklanmam gerekiyor. Mesela 4.66 buna verdi. Bunu öldürebilsem. Ops. Gel. Öldüremedim. Bu şekilde gidiyor. Her oyun sonunda da oyun bitmeden sakın oyundan çıkmayın. Çünkü tokenlarınız o zaman size verilmiyor. Hemen bunu buradan kapatayım. Bu şekilde hem NFT kiralama işlemlerinizi herhangi bir ücret ödemeden yapabilir hem de boş zamanlarınızda arkadaşlarınızı da çağırıp bu şekilde zevk alarak buradan hem para kazanıp hem oyun oynayabilirsiniz. Genel olarak Evio hakkında bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Sizin de kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beraber oynamak istiyorsanız yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.